harika bir yelek modeli anlattım. Her yaş grubuna göre bunu yapabilirsiniz. Kullandığım ip bildiğiniz en iyi marka var ya, onun koton iplerinden. Kullandığım tığ numarası da 2,5 milim tığ hanımlar. İp markasını yorumlarda vereceğim. Burada vermek istemiyorum. Çünkü örtülü reklam olduğu için ceza yiyebilirim. Ceza yememek için ip markasını söylemiyorum hanımlar. Yorumlara yazın, cevap veririm. Şimdi hanımlar, motifi büyüterek, küçülterek kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Şu şekilde göstermek istiyorum. Beden genişliği bakın 62 santim. Motifin genişliği işte 14-14, işte 14-14 yaptığımda toplamda evet 56 yapıyor. Buralarda ilik pat yeri de katarak da toplamda 60 santime tekabül oluyor. Şimdi sizler bir yaş grubu yapmak istiyorsanız mutlaka diyelim bir sıra örün. 2 yaşsa 2 sırayı örün. 3 yapmak istiyorsanız 3. sıra örün. Yani motifleri büyüterek dediğim gibi beden ölçünüzü alıp 4'e bölüp motifin sayısını bu şekilde bulacaksınız. Diyelim bir bayan diyelim S beden ya da 38 beden giyenler için söylüyorum. Beden genişliği 80 ise 80'i 4'e böleceksiniz. Çıkan sonuçtan da bu motifin şuradaki genişliğini ölçüp ona göre motifi büyüteceksiniz. Bu şekilde doğru sayıyı bulursunuz. Doğru ölçüde de yaparsınız hanımlar. Aynı bütün 5 tane motif yaptık. 5 motifi de aynı ölçüde yapacaksınız. Bu üstteki motif de aynı bunlardaki sayılar gibi eşit hanımlar. Şimdi ben dediğim gibi küçük genç kızlara yaptığım için toplamda 2 ip gitti. Ama daha büyük yaş grubu yapmak istiyorsanız mutlaka 3 tane ip alın butondan. Zaten bu renkler birer ip yetecektir. Fazla fazla geliyor zaten. Bu şekilde hanımlar şimdi hemen örgüye başlayalım demeden önce hemen omuz genişliğinden, bakın omuzundan etek ucu 34 santim. Zaten göstermiştim. Tam burası 31 santim. Tam göz olan kısım bakın 40 santim, yani 80 santim. Bir bayanın genelde 90 santim oluyor. Yani bu model birazcık 34 beden işte böyle yeni genç kızlarımız, yani 10-11 ya işte 8-9 yaş gruplarına göre bir yelek modeli oldu. Dediğim gibi 1-2 sıra daha fazla örerek kendinize göre yapabilirsiniz. Ve hemen başlayalım. Şimdi toplam 6 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 zincir çektikten sonra birinci tel zincirden girdim. Tel aldım. Direkt çıkış yapıyorum. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bu halkanın içine toplam 20 tane trabzan dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi toplam 20 tane doldurup geliyorum. Şimdi 20 tane yaptık. İlk birinci zincirden giriyorum. Direkt çıkış yaptım. 2 tane zincir çektim. Şimdi hanımlar, burada güzel bir işlem var. Onu güzelce anlatmaya çalışacağım. Toplam 20 tane sayıyorsunuz. Sakın eksik yapmayın. Motifimiz hatalı düşer. Şimdi her trabzan birit noktasına, tepe noktasına batacağız. Tel aldık. Bakın şu 2 tane önden teli çıktım. Şimdi tel aldım tekrardan. Tekrar aynı noktaya bir kere batıyorum. Bakın şu öndeki 2 teli alıyorum ve tel alıp komple çıkış yaptım. Şimdi bu kitleme bir zincir. Tel aldım tekrardan. Şimdi sırayla aynı tekniği bütün tepelere yapacağız. Geldik ikinci trabzana. Önce 2 teli çıktım. Bu birinci yarım trabzan. Tel aldım. Şimdi ikinci yarım trabzan yapıyorum. Bakın. Şimdi şu ikisinin önden çıktım.
İkinci yarım trabzanı da yaptım. Şimdi tel aldım. Üçünü bir çıktım. Şimdi kilitledim. Bir zincir. Tel aldım. Bu şekilde toplam 20 tane olacak şekilde ayarlıyoruz hanımlar. Şimdi farklı bir ipten örüyorum. Hani iplerin farklılığını, tığın farklılığını göstermek için anlayın diye. Hani bazen bana soruyorsunuz ya işte kaç sıra öreyim, ne kadar yapayım. Onu ben bilemiyorum hanımlar. El farkı, tığ farkı, ip farkı çok fark ediyor. Sizin elinizde mezura olacak. Mezuraya göre büyüteceksiniz. Ya da tığınızı daha kalın kullanacaksınız ya da daha ince kullanacaksınız. Bu şekilde komple toplam 20 tane olacak şekilde tamamlayalım. Eksik lütfen yapmayın. Bu arada böyle bir beğeni, bir yorum yaparsanız kimler yapacak bu modeli, bu motifi yazarsa çok sevinirim. Şimdi bitirip 20 tane yapıp gelelim. Evet, şimdi son bakın geldim, yapıyorum. Kilitledim. Şimdi geldik. Bakın. Buradaki birit noktasına tel aldım. Direkt çıkış yapıyorum. Şimdi bir zincir çekerek kilitledim. Bu şekilde orta göbeği yaptık hanımlar. Şimdi sarı olan yere geçeceğiz. Bakın. Koton ip ince olduğu için 2 milim tığ ile ördüğüm için orta göbek ne kadar fark etti. Neredeyse sarı olan bölgeyi geçecek. Şimdi sarı olan için bu elimdeki ipler artık ipler, hani kalan ipler. Anti peeling özellikle. Aslında bu yelek anti peeling iplerle de olabilir. Şu düğümü bir çözelim hemen 2 dakikada. Videonun sonunda güzelce motiflerin ölçülerini göstereceğim size. Şimdi bakın 20 tane oldu. Şimdi herhangi bir yerden başlayın. Boşluktan fark etmiyor hiç. Ben buradan başlayıp bu ipi de saklayacağım. Şimdi bu ipi de böyle alalım, arkaya atalım. Örerken böyle elimizin altında olsun ki gizleyelim. Şimdi 2 zincir çekiyorum. Bunun gibi aynı teknik olacak ama bu sefer 4 adet trabzan yarım olarak çıkacağız. Şimdi bir yarım. Bakın öndeki 2 teli aldım. İkinci yarım. Şimdi öndeki 2 teli aldım. Üçüncü yarım. Öndeki 2 teli aldım. Dördüncü yarım. Şimdi bakın 4 tane ya. Geldim. Direkt çıkış yaptım. Bir tane kilitledim. Şimdi arada 2 zincir var. Şimdi hemen geliyorum diğer sıraya. Birinci yarım, ikinci yarım, üçüncü yarım, dördüncü yarım. Şimdi çekiyorum, kilitledim. 2 zincir. Geldik boşluğa. 1 2 3 ve 4.
kilitledim. 1 2. Bak, bu şekilde ayçiçeklerini oluşturuyoruz. Son bunu da yapayım. Bir, iki. Şimdi hanım komple çevresini yapıp gelelim. Evet bakın geldik. Bu sarılar da 20 adet olacak. Aman eksik çıkmasın hanımlar. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Şimdi kilitledik. 2 zincir çektik. Hemen geldik. Bir zincir çektim. Ay pardon, zincir çekmiyorum. Kaydırıyorum. Bir ip noktasına girdim. Tel aldım. Direkt çıkış yaptım ve kilitledim. Bu işlem bu kadar hanımlar. Şimdi yeşil olan bölgeye geçiyoruz. Yaparken de köşeyi kuracağız hanımlar. Herhangi bir köşeden başlayabilirsiniz. Ben buradan başlıyorum. Köşe noktam burası. İlk başladığım yer birinci köşenin sağ tarafı. Bunu böyle aldım. Bu ipleri de böyle getirelim. Örerken bunları da saklayalım. Şimdi köşenin sağ tarafını şu an yapıyorum. Bitirirken de köşenin sol tarafını öreceğiz hanımlar. 2 zincir çekerek bir trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. Şimdi geldik. Hemen tekrar bir trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan. Devam ediyoruz. Bir trabzan, 2, 3. Şimdi beşgen düşüreceğimiz için 1 2, bu köşeyi sarmıyoruz. 1 2 3 tane yapıyoruz. Ondan sonra köşe yapacağız. 1 2 3. Eğer dörtgen yapacaksanız da buradaki motifi sayısı değişecek. 4 tane olacak. 1 2 3 4 olacak. Eğer beşgen yapacaksanız 1 2 3. Geldik boşluk kısmına. Şimdi köşeyi yapıyoruz. Aynı şekilde 3 tane önce yapıyoruz. 1 2 3 1 2 zincir. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 1 2 3. Bakın ikinci köşeyi oluşturdum. Şimdi tekrardan 3 tane ara boşluklara yapıyoruz. Şimdi bu elimdeki ipler artık ipleri olduğu için kullanıyorum. Hani bu motif bana örnek olarak kalacak. Şimdi şunu hemen düğüm yapıp geliyorum. Evet, devam ediyoruz. Şu an 2 tane yapmışım. Boş. Şu an 3. yapıyorum ve köşeye geçeceğim. Evet. Şimdi 3. köşeyi yapıyoruz. Şimdi 2 zincir,
Tekrar aynı noktaya 3 tane daha trabzan. Şimdi tekrar 3 tane araya yapıyoruz. 1, bakın şöyle, buralar biraz karıştı. Şimdi dördüncü köşeyi yapıyoruz. İki zincir. Köşeyi döndükten sonra gene aynı işlem. Evet, son 5. köşeyi yapıyoruz. Boşluğa geldik. Evet. Bakın 1. köşeye bekliyor bizi. Evet. Bakın 3 tane yaptık. Şimdi boşluğa batıyorum 3 tane. 1, 2 ve 3. Şimdi 2 zincir çektim ve kapatıyoruz hanımlar. Buradan böyle geldik. Tele çektik ve bitirdik. Elhamdülillah bitirdik. Bunu böyle şey olduğuna bakmayın. Bunu böyle çekiştireceksiniz. El ütüsü yapacaksınız. Güzelce düşecek hanımlar. Şunu şöyle böyle güzel çekiştirin. Evet. Motifimiz kurduk hanımlar. Önemli olan zaten şu motifi kurmaktı. Dediğim gibi dörtgen de yapabilirsiniz. Şimdi etrafındaki yerleri yapalım. Çok basit. Bu da. Bundan sonra ister böyle üçlü grup, şöyle hemen göstereyim. Bakın kremden de üçlü grup yapacağım. Ondan sonra tepelerine birer birer batarak da yapacağım. Hepsini tek tek göstereceğim. Şimdi aynı bu tekniği bu kremden de yapacağız. Aynı. Bakın başlıyoruz. İlk 1. köşe 2 zincir çektim. Köşenin sağ tarafını önce yapıyorum. Bitirirken de sol tarafını yapacağım. 1. köşe yaptık. Ama sağ tarafı. Şimdi devam ediyoruz.
üçlü üçlü gidiyoruz. Farklı bir işlem yok. Aynı yeşille ördüğümüz gibi ilerliyoruz. Şimdi geldik köşe kısmına. Bakın. Aynı teknik 3 tane trabzan, 1 2 3 2 zincir, tekrar aynı noktaya 1 2 3. Bu kadar hanımlar. Bu arada yani bayağı bir fark attı yani model. İşte el farkı, ip farkı, tığ farkı bu kadar örneği değiştiriyor hanımlar. Şimdi böyle devam edelim. Tüm köşelere bu teknikle gidin. Şimdi video çok uzun olacak. Olmaması için mecburen buraları göstermeyeceğim. Şimdi şu köşe gibi aynı buradakine toplam yapıyorsunuz. Bitirin. Buraya kadar gelelim. Ondan sonra düz trabzan olan tekniği göstereceğim. Evet, geldik. Şimdi birinci köşenin sol tarafını yapıyoruz ve motifi bitiriyoruz hanımlar. Şimdi 2 zincir çektim ve geldim. Birleştirdim. Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum. Şimdi isterseniz bu teknikle, bu üçlü üçlü grupla motifi büyütebilirsiniz. Dilerseniz de normal trabzan, düz trabzan da yapabilirsiniz. Tamamen sizin zevkinize bağlı. Normal düzde de boşluğa 1 trabzan, 2 trabzan, 3 trabzan, ay pardon, 2 tane, 2 tane, 2 tane, 2 tane yapıyoruz. Şimdi hanımlar bakın 1, 2, 3 tane yap. Bakıyoruz. Buranın birit noktası burası. 1. Batım yerlerine çok dikkat edin. Birit noktalarına bakın batıyoruz. Boşluğa asla batmıyoruz. Hep birit noktalarına batarak buraları yapıyoruz hanımlar. Şimdi bakın geldik köşe kısmına. Şimdi hanımlar bakın. Bunun birit noktası burada. Birit noktası, birit noktası. 3 trabzanın birit noktası burada. Buna dikkat edin. Sakın buraya batmayın. Şimdi boşluğa 2 tane. 1 2. Şimdi tekrar 2 zincir. Şimdi boşluğa tekrar 2 trabzan. 1 2. Şimdi bakın. Birit noktası burada hanımlar. Atlamayın sakın burayı. Battım. Bu şekilde motifin tam kenarını bu teknikle dönüyorsunuz. İstediğiniz sıra örebilirsiniz. Yani ne yapacağınıza bağlı. Battaniye, hırka, yelek, hangi modeli tasarlayacaksanız ona göre bunu büyüteceksiniz. Ben yelek tasarlayacağım. Toplam 2 sıra daha gideceğim. Şimdi bu köşeyi de göstereyim. İkinci sırayı da göstereceğim size. Şimdi boşluğa geldik. 1 2 zincir, tekrar 1 2. Şimdi buraya batıyorum. Evet.
bu şekilde hanımlar düz olan bölgeyi örüyoruz. Bakın şimdi neredeyse bunun boyutuna ulaştı. Evet. Yani görüyorsunuz canlı halini. İp farkı, tığ farkı çok fark ediyor örgülerde. Şimdi düz örüp gelelim. Şimdi geldik. Bakın. Şimdi boşluğa 1 2 zincir, bir ip noktasına batıyoruz ve bitiriyoruz. Bu şekilde hanımlar motifi yapıyoruz. Şimdi 2 sıra daha ben gideceğim. İkinci sırayı şimdi göstereyim. Gene aynı mantık, aynı teknik, farklı bir işlem yok. Boşluğa 2 tane trabzan. Şimdi aynı şekilde de birer birer devam ediyoruz. Şimdi köşeye dönüşünü tekrar göstereceğim. Evet, hangi ülkeden, hangi şehirden izliyorsanız yorumlara beklerim. Desteklerinizi bekliyorum. Siz yorum yaptıkça sayfam daha çabuk büyüyor. Şimdi geldik köşe kısmına. Bakın, bir ip noktası bu tarafta. Buraya batıyorum. Gene aynı şekilde 1 2 şimdi 2 zincir, boşluğa tekrar 1 2. Bakın, bunun bir ip noktası bu tarafta olduğu için buraya batıyorum hanımlar. Lütfen burayı atlamayın. Bu şekilde istediğiniz kadar motifi büyütebilirsiniz. Bakın böyle büyüterek motif kocaman bir hale geliyor. Şimdi ben komple bunu böyle örüp bitirip geliyorum. Evet hanımlar, motifi bitirdim. Bir sıra daha gidebilirsiniz. Ben şimdi video uzun olmasın diye bir sırayı sonradan atacağım bunda tabii ki. Bu örnek video. Evet hanımlar, toplamda 5 adet motif yapacağız. 4 tane motifi yan yana birbirine ekleyeceğiz. 5. motifi de böyle üstüne koyup birbirine ekleyeceğiz. Şimdi hanımlar, bunun ölçüsünü nasıl ayarlayacağınızı söyleyeceğim. Siz kendi beden ölçünüzü alacaksınız. Motifi o şekilde büyüteceksiniz. Şimdi geliyorum, ölçüyorum şu an 13 santim. Toplam 4 motif böyle bu şekilde olacağı için şimdi 13 13 26 26 daha 52 santim genişliğinde bu motif olacak. Ben bir genç kıza yapacağım bu yeleği. Onun beden ölçüsü gayet de oluyor. Şimdi sizler birkaç sıra daha örüp istediğiniz ölçüye getirterek ayarlayabilirsiniz. Şimdi motifi ördünüz, hesaplıyorsunuz, diyelim 15 geldi burası. O zaman yani birkaç sıra ördüğünüzde 15 santim olacak bu uçları. O zaman ne yapacaksınız? 15 15 30 30 30 daha 60. Toplam bel çevresi 60 santim olacak. Şimdi motiflerinizi bedeninize göre büyüttünüz, ayarladınız. Bu şekilde şimdi birleştireceğiz. Şimdi bakıyorum hangisini üste koyayım diye. Şimdi hanımlar, çok basit bir şekilde birleştirme tekniği uygulayacağız. Bunu yakınlaştıralım. İşte örnek kaymaması için buradan değil, bakın
trabzanın birit noktası değil, hemen yanındaki şu telden girdim. Bu şekilde çıkış yaptım. Şimdi şu zincirlerin buradaki değil de şu arkadaki kanatlarından, bakın bu ön kanadı değil, arkaya bakan kanattan geldim. Burada da bizim tarafımıza bakan kanattan girdim. Bu şekilde çıkış yaptım. Bu teknikle motifleri birbirine ekliyoruz. Başka bir teknik uygulamıştım. Hatta onun videosunu çekmiştim. Ama o teknik böyle örneği pot yaptı. Onun için söktüm ve mecburen bu şekilde tekrardan çekmek zorunda kaldım. Bakın böyle birbirine ekliyoruz. Şimdi buradan uca kadar ekleyelim. Evet, geldik. Son. Bakın. Şimdi şunun ucuna batıyorum. Bunun da aynı şekilde şuradaki kanadından son trabzan aldım. Ve bir zincir çektim. Bir tane daha çekeyim sökülmesin. Bu şekilde birbirine ekledim. Şimdi bu 4 tane motifi birbirine ekleyeceğim. Şimdi 1, 2, 3, 4. Şunu da böyle ekliyorum. Bunu daha önceden eklemiştim. Bunu da ekleyeceğim. Sonra bu motifi üste yapacağız. Ay hanımlar, öyle ters gitti ki bunun başı aşağı doğru baktı. Buralar bu alt kısmı olduğu için dümdüz olması lazım. Tabii ters gittiği için söktüm, yaptım, söktüm, yaptım. En sonunda bu hale getirdik çok şükür. Şimdi aslında böyle bile askılı bluz bile olabilir. Şimdi şu parçayı bu arkaya ekleyeceğiz. Gene aynı teknikle. Şimdi tığ ile birleştiremeyenler iğne ile de dikebilir hanımlar. Yani illa işte tığ ile birleştirelim diye bir şey yok. Ama tığ da pratik olduğu için ben tığ tercih ettim. Velhasıl şimdi şu fazla ipleri, çünkü bu bakın bu fazla ipler yanlış bir teknikle, yanlış değil de bir teknikle yaptığım için bollamıştı. Çok kötü durmuştu. Mecburen söktüm. Şimdi şuradan başlayacağız. Aynı bu teknikle geleceğiz, ekleyeceğiz. Sonra burayı da ekleyeceğiz. Birleştirmeyi bitireceğiz. Sonra komple çevresini, askısını yapacağız. Şimdi gene ipim düştü. Biraz darlandım çünkü sabahtan beri ters gitti işlerim. Şimdi aynı yeniden şuradan, dediğim gibi eğer bunu yapamıyorsanız mutlaka iğne ile dikin. Şunun trabzanı burada değil de hemen arkasındaki şu telinden aldım. Bakın böyle aynı teknikle burayı da
birleştiriyoruz. Şimdi gelelim şuraya kadar. Şimdi hanımlar geldik şu köşe dönüşüne. Şunları nasıl birbirine ekleyeceğiz burayı. Şimdi iğne ile dikseydim daha kolay olacaktı gerçekten. Şimdi geldik. Evet. Bu şekilde döndük. Evet. Bakın. Köşeyi de bu şekilde döndük. Gelelim şuraya kadar gelelim, bitirelim. Şimdi askıya geçeceğiz. Şimdi hanımlar pardon. Bakın. Güzelce bunları birleştirdik ya. Hemen askıya geçiyoruz. Askıya geçtikten sonra komple çevresini güzelce sık iğne gideceğiz. Hepsini ayrı ayrı anlatacağım inşallah. Şimdi böyle askı yapacağız. Toplamda 2, 4, 6, 8, 10, 12 sıra ördüm. Onda nasıl ayarladığımızı göstermek istiyorum. Arkanın uzunluğuna göre ayarladım. Böyle bir iki parmak fazla ördüm. Siz de o şekilde yapacaksınız. Zaten bakın bayağı genişlik. Bu omuz rahat buradan girer koltuk altına. Ama biraz daha mesela büyük istiyorsanız hani 3-4 parmak daha fazla örebilirsiniz. Bunu böyle katladığınızda şöyle yan göstereyim. Bakın. Şöyle katladığınızda böyle bir 2 örnek fazla mutlaka olsun. Ya da 3 örnek ya da 4 örnek. Tamamen size bağlı. Kargo geldi. Şimdi bu şekilde yapacağız. Şimdi nasıl başladığımı göstereceğim. Ön kapaktan başlayacağız. Örneği kuralım hemen. Çok basit zaten. Bak şu ilk birinci trabzan var ya, oradan takıyoruz ipi. Yakınlaştıralım. 2 zincir çekiyorum. Bir trabzan yapıyorum. Boşluğa geldim. Bir, iki, üç trabzan, 2 zincir, tekrar aynı yere 3 trabzan, 1, 2, 3. Şimdi tel aldım. Hemen trabzanın buraya tepesine batıyorum. Ama dilerseniz şuraya da batabilirsiniz. Buraya battım. Şimdi 2 zincir çektim. Döndüm. Şimdi hemen bakın trabzan tepe noktasına bir trabzan. Geldim bu boşluğa 3 tane yapıyorum. Şimdi 1, 2 ve 3. Şimdi 2 zincir. Aynı örneği yapacağız. Yukarı yukarı öreceğiz. Boşluğa 3 tane. Şimdi ne yapacağız? Buradan trabzan vardı ya, onun en son zaten bu 3 ayrı. Bir de burada bir trabzan var, direk var. Hemen tepesine battım, trabzan yaptım. Şimdi 2 zincir çektim, döndüm.
Hemen batıyorum buraya. Şimdi hemen boşla. Bu şekilde dediğim gibi uzunlukta yapın. Hani arkadan 2 parmak 3 parmak fazla olacak şekilde örneği yapalım. Bakın uzunca örüyoruz. Şimdi ben buna bir sıra daha öreceğim. Hemen arkayla birleştireceğiz. 2 zincir çektim. Bakın aynı örneğe devam ettiriyorum. İki zincir boşluğa geldim. Şimdi hemen geldim, bir trabzan yaptım. Şimdi şöyle bir tane örnek yeterli olacaktır. Şimdi bunu şu uç kısmına ayarlayacağız ama nasıl ayarlayacağız? Onu ben bir hemen çalışmasını yapıp geliyorum. Şimdi hanımlar çok kolay. Örneği yaparken birleştireceğiz. Şimdi bu askıya dikkat edin, birleştirirken bile hatalı birleştirdim. Şu şekilde. Şimdi yaptınız değil mi? 2 zincir çekiyoruz. Bir trabzan yaptım. Şimdi bakın örneğe bakın, sapına yerleştirin. Mecburen bunu böyle döndüreceğim. Şimdi geldim. Bakın buradaki noktadan böyle geldim. Şimdi geldim, tel aldım. Bakın. Şimdi arka tarafa geçiyorum. 3 tane 2 3 tane trabzan yaptım. Şimdi bir zincir çektim. Geliyorum hemen önümdeki trabzana. Bir sık iğne, tekrar bir zincir. Şimdi hemen arkaya geçiyorum. 3 tane trabzan. 1 2 3. Şimdi geliyorum buraya, trabzana. Bunu böyle kaydırdım. Tel aldım. Şimdi hemen bakın arka sapın şuradaki trabzan olmamış. Trabzanı yapıyorum ve bitirdim. Bu işlem bu kadar hanımlar. Burası böyle aylakta kalmaması için şöyle sıfırladım. Bu kadar. Bakın çok güzel şekilde birleştirdik. Şimdi bunu da aynı şekilde öreceksiniz. Aynı bu teknikle bu omuzu da birleştireceğiz hanım. Gerçekten güzel oldu. İsterseniz bunu örüp tekrar birleştirmeyi gösterebilirim. İnşallah bulanıklaştırılmamıştır anlatırken. Evet, diğer kolu da yaptım. Şimdi birleştireceğim. Bunu da böyle katlıyorum. Şimdi hemen 2 tane zincir çekip trabzan yapıyorum. Geldim. Bak, trabzan yaptıktan sonra şöyle yaptım. Şimdi tel aldım. Karşı tarafa geçiyorum. 3 tane trabzan yapıyorum. Bir zincir. Şimdi geldik. Sık iğne, bir zincir. Şimdi arkaya geçiyorum. Tekrar 3 tane yapıyorum. Şimdi geldim. Şuraya çıkış yaptım, tel aldım. Şimdi hemen trabzan yapıyorum. Burası boşta kalmaması için sık iğne yaptım ve bitirdim. Evet, bu şekilde yapıyoruz. Şimdi yeleğin bundan sonraki işlemi sık iğne tekniği uygulayacağız. Bu şekilde
oldu. Şimdi hanımlar komple böyle bir sık iğne gideceğiz. Ama şu çevresini falan anlatırken hepsini size göstereceğim. Sık iğneye geçelim. Şimdi hanımlar komple çevresini sık iğneye gideceğiz. Şimdi kollara ben sık iğne gittim. Aynı tekniği de bu yakaya uygulayacağız. Şimdi size video uzun olmasın diye buradaki işlemi göstermeyeceğim. Sadece buradaki işleminin aynısını burada da yapacaksınız. Toplam 1, 2, 3 sıra sık iğne gidip zincir yürütme yaptım. Hiç arttırma, eksiltme yapmadan bakın güzelce sık iğne tekniği uyguladım. Şimdi tam yaka ortasından başlayacağım. Burada hangi işlemi yaptıysam bu kol kısmına da aynı işlemi yapacağız hanımlar. Şimdi bakın böyle yeleğimiz. Bu da ikinci ip, yani ikinci ipe başladığım çok başlayalı bayağı oldu. Yani mutlaka bu krem renginden 2 tane alın. Hatta daha büyük yaş grubu, büyük bedende yapmak istiyorsanız, çünkü motif büyütecek. Hani 2 tane ip yetmez, 3 tane alın. Şimdi geldiniz tam böyle tam yaka ortasını buluyorsunuz. Şuradan böyle takalım. Biraz yakınlaştıralım. Normal bildiğimiz sık iğne tekniği göstereceğim. Kol kısmında da aynı böyle başladım. Tam koltuk altı kısmından, bakın buradan başladım. Geldim sık iğne yapa yapa ördüm. Şimdi burada size göstereceğim nasıl ilerlediğimi. Bu ipi de böyle alttan alıyorum. Böyle ilerliyoruz hanımlar. Zaten bundan sonraki işlem çok basit. Bir tek köşe dönüşlerinde arttırma olacak. Oraları da göstereceğim, söyleyeceğim size güzel oraları nasıl dönebilirsiniz diye. Şimdi bakın burada kol bağlantı yeri, omuz askı bağlantı yeri burası. Evet bakın geldik. Bakın. Omuz bağlantı yerine. Şuraya bir tane yapıyorum. Bakın şuraya da bir tane batıyorum. Şimdi böyle boşluktan 2 tane yapıyorum. Bakın burası birit noktası. Buraya 1, boşluğa 2. Bu şekilde omuz askı olan yeri bu şekilde dolduracağız. Şimdi boşluğa 2 geldik, şuradaki tepe noktası, birit noktasına sık iğne, boşluğa 2 tane trabzan. Aynı şekilde buraya yaptım. Şimdi de bu tarafa yapıyorum. Hani farklı bir işlem yok hanımlar. Boşluğa 2, bu tepeye 1, geldik boşluğa 2. Bakın. Eşit bir şekilde düşüyor hanımlar. Bu kol evini de yaparken aynı işlemi yapıyorum. Yani farklı bir işlem yok. Hani video uzun olmasın diye yapıyorum. Çünkü video uzun olduğu zaman telefonun kaldırmıyor. Yüklerken çok sıkıntı yaşıyoruz YouTube'a yüklerken. Kalitesini düşürmek zorunda kalıyorum. Onun için hani fazla, evet detaylı önemli olan yerleri anlatıyorum ama aynı olan yerlere tekrar anlatmama gerek yok diye düşünüyorum. Bu şekilde sık iğne gidiyorsunuz. Toplam ben 3 sıra gittim. Şimdi bunu böyle örelim. Köşe dönüşünü size göstereceğim. Şöyle düz devam. Şimdi gelelim böyle sık iğne yapa yapa şu köşeye kadar gelelim. Bu arada bakın geldik, bu ilk başladığımız yer. Şimdi şu üçlü trabzan değil, şu bir trabzan var ya. Burada normal trabzan başlamıştık. Buraya 2 tane yaptım aynı şekilde. Şimdi hemen buradaki deliğine battım. Bakın böyle sık iğne devam. Şimdi tekrardan bu köşeye gelelim. Evet, köşe kısmına yaklaştık. Şimdi şu var ya, son tepe kalan yer. Buraya 2 tane batıyorum. 2 tane. Şimdi bu köşeye toplam 4 tane yapıyorum. 2, 3, 4 sık iğne. Şimdi bakın trabzanın birit noktası burası. Toplam 2 tane yapıyorum.
Köşeleri de bu şekilde dönüyoruz. Zaten toplam kaç tane köşemiz var? 4 köşemiz var. Şimdi sırayla birer birer gidiyoruz. Sadece gösteriyorum şimdi. Uzaklaştıralım. Bakın bu köşe, burası köşe artı bir de şu iki köşe. Toplamda köşeleri aynı bu şekilde dönüyoruz. 2, 4, 2 yaparak dönüyoruz. Şimdi gelelim. Buradan aşağı doğru örelim. Sonra böyle gelelim. Şu ek olan yeri göstereceğim. Şimdi bakın az kaldı ek olan yeri. Artırma falan asla yapmayacağız. Şimdi geldik. Son. Şimdi bu boşluğa bir tane yapıyorum. Geldim hemen. Tekrar bir tane yapıyorum. Şimdi tam böyle orta kısımdan buraya batıyorum. Bir. Şimdi tekrar şu iki boşluğa bir, iki yapıyorum. Şimdi hemen ve sırama böyle devam ediyorum. Bu kadar. Şimdi eğer sizde burası çok şeyse, hatta aslında şöyle de yapabiliriz. Baya bir açıklık var burada. 2 yapsak, bir tane şuraya batsak. Şu an deniyoruz hangisi güzel olursa artık. Buraya da barsak ortaya. Sonra şuraya da bir batsak. Buraya da 2 tane yapsak. Bunun birit noktası burada. Bakalım. Olmadı. Çünkü bakın şey oldu. Dalgalanma oldu. Dediğim gibi direkt buraya batıyoruz. Sonra boşluğa 1, 2. Bu şekilde iki motifin arasındaki işlemi yapıyoruz. Bakın burada da aynı şekilde nerede vardı motif birleştirme? Bakın burada. Bakın burada vardı kolda. Aynı şekilde yaptım. Şöyle bir uzaklaştıralım. Şimdi burada motif birleştirme yeri var ya. Biz şimdi buradan başlamıştık sık iğneye. Geldik. Arka kısımda motif birleştirme vardı. Aynı şekilde 2 2 yapıp düz devam ettim. Burada da aynı işlemi yaptık. Şimdi düz devam örüyoruz. Komple çevresini yapıyoruz. Şimdi ilk sıra komple gidelim. Sık iğne yapalım. Başladığımız noktadan sık iğne yapıp gelelim. Şuraya kadar, köşeye kadar ikinci sık iğneye gidelim, gelelim. Bakın geldik, köşeyi döndüm. Dörtlü yaptım. Yani 2 4 6 toplamda köşeyi döndüm. Şimdi böyle düz devam ediyoruz. İlk sırayı böyle komple örüyorum. Şimdi geliyorum, bu köşeye döneceğim. Evet bakın geldik. Aynı şekilde örüyorum. Buraya batıyorum. Şimdi hemen ne yapacağım? Şurası bak 3 tane. Burası trabzan. Geldim 2 tane buraya yapıyorum. Tepe noktasına. Hemen böyle 2 tane. Tepe noktasına 2 tane. Bu şekilde burayı da bitirelim. Gelelim. İkinci sıraya geçeceğiz. İkinci sırada ilik düğme yeri açacağız. Evet geldik. Birleştiriyoruz tepe noktasından. Şimdi bir zincir çektim. Şimdi ikinci sık iğneye gidiyorum. Bakın şöyle göstereyim. Şu an ikinci sık iğneye gidiyorum. Hiç arttırma falan yapmadan dümdüz sırayla tek tek batıyoruz. Bakın böyle gelelim. Şimdi size göstereceğim. Şuradan böyle gelelim, komple dümdüz örelim. Köşe noktasında bekleyin beni. Köşe noktasından sonra arttırma yapacağız. Döneceğiz aşağıya. İlik yerini kızlarda sağ taraf zaten. Ama ben size sol tarafı göstereceğim ki video uzun olmasın diye sol taraftan ilik açmayı göstereceğim. Ama sizler mutlaka sağ taraftan iliğinizi açın. Sadece hani göstermek amaçlı sol taraftan açıyorum. Geliyorum, düz örüyorum, şu köşe kadar gelelim. Evet, şimdi
Az kaldı. Geliyoruz. Şimdi hani 4 tane yapmıştık ya. O 4'ün üzerine çifter çifter batacağız hanımlar. Şimdi 2 1 2 şu an 4 oldu. Şu an yani 4 tanesi 8 tane sık iğne olmuş olacak köşede. 8. Ve şimdi dönüyoruz. Bu köşenin böyle dümdüz güzelce dönmesi için. Şimdi şuradan ilik yeri açacağız. Şimdi düğmenizin genişliğine göre ilik yerini belirleyeceksiniz. Eğer düğmeniz küçükse ona göre zincir atacaksınız. Eğer büyükse ona göre fazla zincir atacağız. Şimdi hangi düğmeyi dikeceğimi karar veremediğim için. Şimdi diyelim bu büyük düğmeyi kullanacağım. Şöyle biraz yakınlaştıralım. Şimdi 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 atladım. 1, 2, 3. Direkt sık iğne yapıyorum. Şimdi bakıyorum hangisi olur. Şimdi bu düğme için bir tık bol oldu. Şimdi şuna bakalım. Çünkü sıkım evet. Bu düğme için yeterli oldu. Şimdi daha küçük düğme için ne yapacağız? Zinciri 3 yerine 2 tane yapacağım. Ama tekrardan 1, 2, 3 atlayacağım. Bu sefer zinciri eksilttim. Bu şekilde de bakın daha iyi. Şimdi büyük düğme kullanacağım için 2 zincir yerine 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 sık iğne. Bu şekilde aralarını belirleyin. Toplam 3 düğme kullanacağım. Bakın. Şimdi burasını komple sık iğne gideceğim. Hiç arttırma yapmadan bura toparlanacak. Şimdi toplamda bakacağım şimdi kaç düğme kullanacağımı. 1 2 3 sıklıkla kullanırsam nasıl olacak diye bakıyorum. 4 düğme kullanırsam nasıl durur diye acaba. Aslında gayet de şık durur. 4 düğme kullanalım. Evet, düğme aralıklarını eşit bir şekilde ayarladıktan sonra ilik yerlerini gösterdiğim gibi yapacaksınız. Şimdi burayı ilik açtıktan sonra diğer köşeleri de aynı bu teknikle toplam 4 köşemiz var. Bu 4 köşeyi de bu 4 tanenin üzerine çifter çifter batıyorsunuz. Ondan sonra diğer 3. sırada hiç arttırma yapmadan dümdüz öreceğiz hanımlar. İlik yerini ben sol tarafta gösterdim ama açmanız gereken ilik yeri sağ tarafta. Şimdi ben bunu sökeceğim. Nasıl gösterdiysem aynı şekilde de buraya ilik yerini açacağım. İlik yerini açtıktan sonra dümdüz komple örüyorsunuz. 3. sırayı aynı şekilde bu şekilde hiç artırma yapmadan dümdüz örüyorsunuz. Köşelerde de sakın artırma yapmıyorsunuz. Çünkü 2. sırada yapmıştık. 3. sırada hiç artırma yapmadan dümdüz örüyoruz. Örüp hemen gelelim. Şimdi hanımlar bakın geldik köşe kısmına. Hiç artırma eksiltme yapmadan devam ediyorsunuz. İlik yerini ben sağ tarafa açmıştım. Biraz yakınlaştıralım. Bakın birer birer örüyorum. Eğer daha kalın iple ördüyseniz bu 4 tane artırma yaptık ya. Siz onu 3 tane yapabilirsiniz. Çünkü potlama olabilir. Şimdi bakın köşeyi dönüyoruz. Birer birer. Şimdi burada 2 tane boşluk atladığımız için 2 tane yapıyoruz sadece. Ve hemen buraya batıyoruz. Bu şekilde ilik yerlerini de dolduruyoruz. 7 tane sık iğneden sonra ilik yeri açtım ben. Toplam 4 tane düğme ekledim. Sadece bu kadar hanımlar, yani bu işlem böyle. En sonda bu 3. sırayı bitirdikten sonra 4. sırayı ip yürütme, zincir yürütme yapıyorum. Çünkü örneği güzel toparlıyor, bitiriş oluyor. Şimdi bunu böyle örelim, bitirelim güzelce. Böyle örüyoruz. Pardon, buraya 2 tane yapacaktım. Bunda da 2 tane. Evet. Bakın ilik yeri de bu şekilde olmuş oluyor. Şimdi komple gelelim. 3. sırayı bitirelim. Ondan sonra
Ben şu kolda göstermek istiyorum. Şunu şöyle bir sökelim. Bakın zincir yürütmede şu oluyor hanımlar. Şöyle göstermek istiyorum. Video uzun olmasın diye en son halini göstereceğim size. Zincir yürütme dediğimiz şu. En son bunu köşelerde mutlaka yapın hanımlar. Kolda yaptım. 4. sırayı da bu şekilde yaparak bakın omuz kol kısmına. Şimdi bu aynı tekniği bu 3. sırayı bitirdikten sonra yapın, bitirin ya da kenar oyası bildiğiniz farklı bir teknik de kullanabilirsiniz. Böyle geleceksiniz. Şunu böyle bitiriyoruz hanım. Sonra da ipi saklayın. Bu şekilde de kenar oyası mutlaka gidin. Bu sık iğne tekniğini uygulayın. Ya da ters tığ da yapabilirsiniz. Tamamıyla size kalmış. Ben şimdi yeleği bitirip en son zincir yürütmeyi de gösterdiğim gibi yaparsanız çok da güzel olur. Kolları da aynı teknikle 3 sıra örün. Zincir yürütme. İşte yakayı da örün, zincir yürütme komple yapın. Bitirin. Hiç arttırma eksiltme yapmadan sırasıyla örüyoruz hanımlar. Ben bitirip şimdi geliyorum. Evet hanımlar, yeleği bu en son hali bu şekilde oldu. Düğmelerini diktim. Bakın en son kenar oyalarını gittim. Buhar ütüsü mutlaka yapın. Koton ipi olduğu için sıkıntı olmaz. Mutlaka böyle buharlan ütüyü alın. Böyle buhar basın iyice elinizde ütüleyin. Hani düzgün bir form haline gelsin. Bu şekilde hanımlar. Bunun ölçüsünü şu şekilde göstermek istiyorum. 31 santim beden genişliği, yani 62 santim beden genişliği göğüs altı. Daha büyük yaş gruplarına yapmak istiyorsanız, hani S beden, M beden yapmak istiyorsanız da dediğim gibi motifleri büyüterek yapabilirsiniz hanımlar. Bu şekilde yelek her bedene göre ayarlanabilir. Çok da basit bir yelek oldu. Öyle göstereyim son hali. Evet hanımlar, beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.